Canlarım hoş geldiniz. Bu ekmeği ben nohut mayasından yaptım. Bütün aşamalarını göstereceğim inşallah. Gerçekten çok güzel oluyor. Hiç mayam yok demin evde nohuttan da yapabiliyorum. Bir de yoğurttan yapacağım inşallah, onu da çekin. İnanın çok güzel oluyor. Bundan kalan acıcık hamuru koy. Bir tane daha yine çuvallara ekmek yapabilirsiniz. Videomu beğenir paylaşırsanız çok sevinirim. Yumuşacık. Hadi nohut mayalı ev ekmeği yapalım. Bugün nohuttan ekşi maya yapıyorum. İnşallah güzel olacak. Suyumuzu demliğe koyduk. Böyle dibinden küçük küçük baloncuklar çıkıyor ya. O şeyde ılıtıyoruz. Nohutları böyle çatlatabildiğin kadar çatlattık. Yani hepsi çatlamadı. Çok da zor kırıldı. Birazını çatlattık. Bir çay bardağı nohut. Bir çay kaşığı kırmızı mercimek attım. İnşallah şimdi bunu yapacağız. Suyumuzun bu kadar kaynaması yeter. Böyle baloncuklar çıkıyor. O kadar ılıklık yeter. İyice kaynatmayacağız. Nohutlar pişmeyecek. Bunu söndürüyorum. Şunu sonra kullanacağız ya. Şurada dursun bakayım. Şimdi böyle bir çay bardağı nohudu burada kırdım. Bir de suya tuttum. Tozları falan gidiversin diye. Böyle çatladı işte. Birazı çatladı. Bu kadarlık yeter. Bir kiloluk kavanoza koyuyorum. Bunu şimdi suyunu koyuyorum. Buna hiç hamur koymadan sadece böyle üreteceğiz inşallah. Burada bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı şeker. Şöyle kaydırıverem bunu da. İkisini. Birer çay kaşığı şeker, tuz. Suyu yeter bu kadar. Allah tek geçsin diyelim. Ağzını kapatalım. Şimdi bu kabın içine alıyorum. Bunu polerine sarıyorum. Sıcak olması için. Nohudumuz böyle kabardı. Şimdi bunu açıyorum. 24 saat böyle bekledi. Sardık işte. Ondan sonra şu köpüklerle bunu süzmeden mi yapacağız ki? Nohudun kabukları çıkmış yukarı. Şöyle alarak sabah az önce bu nohutları ben bir sıcak suyun içine koydum ki suyu ısınsın da hamuru yoğuram diye. Şöyle bir atın köpüklerini de.
Burada bir çay kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz. Bakalım, bismillah diyeyim, yoğuram inşallah. Nohut mayamız tutar. Böyle çubukçana karıyorum. İnşallah güzel olur. Gelince sonuçu hep beraber görelim. Bayağı bir çubuk hamur oldu. Şöyle kıyılarını toparlayayım. Bunu örtüyoruz. Sıcak yere koyuyoruz. İnşallah kabarınca görüşürüz. Yumuşacık. Şimdi mayamızı bir açalım. Ay, çok güzel olmuş. Şimdi ben 24 saatte 20 saat diyelim nohudu ıslattık suya. Onun suyuyla bunu zabana yoğurduyduk. Kaç saat oldu bu Ali? Bak şuna. 3 saat falan. Bak görüyor musun Ali? Tut şuraya. Nasıl güzel kabarmış. Şöyle bak, gel Ali beri. Çok güzel olmuş. Ben bunu şimdi ekmek yaparken yine çekeceğim. Şöyle şeye dönettim, olmaz Ali. Şöyle bak. Harika kabardı. Gerçekten bunu biraz cıvık yoğurdum. Kat olmasın diye. Çok güzel kabardı. Şimdi bundan ekmek yapacağız inşallah. Ekşi maya, nohut mayası diyeyim galiba. Tamam. Hamuru yoğururken görüşürüz. Nohut mayamızı açıyoruz. Şu mendilleri alalım buradan. Şimdi ben şöyle elimle elleyeyim bakalım. Hoş geldiniz canlarım. Bugünkü şeyimizde bu komple nohuttan ürettiğimiz çok güzel böyle oldu. Ben bunun biraz süresini 12 saati geçittirdim. İyice dedim ekşisin. Ama çok harika oldu. Canlarım, nohudu bir gün ıslattım. Onun suyunu süzerek yoğurdum. 4-5 bardak suyla, unla onu yoğurdum. O alan nohudun suyuyla. Sonra bu 10 saat falan durdu. Baya güzel böyle göz göz oldu, kabardı. Ben buna tekrar yine 5 bardak un ederek bir daha yoğurdum. Bu da sabahacık durdu. Bunun sonucu da
Gerçekten çok güzel. Şimdi ben bunu ekmek etmek için yoğuracağım. Bunun yarısını katacağım. Yarısını da ev ekmeği yapmada üreterek kullanacağım inşallah. Yani sonuç gerçekten çok güzel duruyor. Sadece nohudum un katmadan suyuyla ben bunu yaptım. Burada 10 bardak un, bir dolu tatlı kaşığı tuz. Bu mayanın şöyle birazını böyle ılık suyuna döktüğünü verin. Bakalım inşallah güzel olacak. Çok güzel geldi. Bakalım yoğuralım, bir ekmek yapacağız. Bazlamam olur. Fırına bir tane de somunum olur. Hamur gelincik ona karar vereceğim. Nohudun üstüne biraz böyle köpük gibi bir yerlerine ben biraz da onu ılıtarak tavanın içine koydum. Ilık suyla yoğurdum. Ilık bir yerde duruncuk daha çabuk oluyor. Gerçekten sonucu çok güzel oldu. Bu maya sıcağı seviyor. O yüzden bunu sıcak yerde tutacağım. Bu benim nohut mayalı ekmeğim oluyor. Videomu izleyerek yapabilirsiniz canlarım. Ekmeğin sonuçunu da inşallah en sonuna göstereceğim. Bence hamur güzel oldu. Hamurumuz oldu. Bir kadın fısır fısır kabardı. Nohut mayamız inşallah çok güzel bir ekmek olacak. Şöyle kıyılarını bir tane daha toparlayıp mayamı ekmeğimi ettiğim zaman bunu da bir küçük kaba alacağım. Bunu ben çoğaltacağım. Şimdi örtüyoruz. İnşallah mayalanıncık görüşürüz. Nohut mayalı hamurumuz çok güzel geldi. 4 saatte bu şeyine ulaştı. Çok güzel duruyor. İnşallah güzel olacak. Bakalım şuraya bir çıkaralım. Görüyor musun? Bir bak ne güzel kabardı. Harika. Gitti vardı. Uğrasız yerlere. Bir toparlayalım da yumağımızı dökmeye başlayalım. Bu nohut mayasında bir koku oluşuyor. O da pişti mi kalmıyor. O kokudan rahatsız olmayın. Getir hadi bakalım tepsiyi.
Bir tane böyle ev ekmeği yaptım. Şu kalanlarını da bazlama yapacağım. Bunu da en iyisi ufak ufak yapalım. Şimdi büyük etmeyin. Biraz mayamız, hamurumuz açık şey. Şuna 4 tane de. Şuraya koyacağım. İkişer ikişer koyuyorum. Nohuttan yoğurduğumuz hamuru bazlama yapacağız. Biraz geç mayalanıyor. Ama mayalandı. Bakacağız inşallah şimdi. Bazlamalarımıza bakalım. Somunu da azıcık daha kabarsın öyle koyalım dedik. Bir tane de somun yaptık. Şunu verelim. Güzel oluyor. Ay, güzel oluyor. Nohuttan ekmeğimizi yapıyoruz. Bir tane kaldı. Üstünü pişirdik sayılır. Vallahi hem bir yandan da yiyorum. Mis gibi. Katkısız, tertemiz. Siz de yapın. İnşallah benim videoya bakarak çok kolay oluyor. Öyle zor değil. Yaparak inşallah siz de nohut mayasıyla ekmeğinizi pişirirsiniz canlarım. Nohut mayalı ekmeğimizi fırına koyuyoruz. 180 dereceyle 40 dakikaya ayarladık, koyduk o ekmeğimizi. Bazlamalarımızı da pişirdik. Bunu da biraz yaktım çaydanlığı doldururken. Hem çeviriyordum hem şey ediyordum. Çayı da koyuyorum bir an önce dedim bitsin. Bunları şimdi yiyeceğim. Galiba somunu da tek gösterin canlarım. Vallahi çok güzel, çok tatlı. Biraz işte kaç saat sürüyor yani. Biraz taze olduğuna maya şey oluyor. Hani bir saatte gelmiyor da 4 saatte, 4,5 saatte kabarıyor. Ekmeğimiz pişti. Nohut mayasından yaptığım bu ev ekmeği. Biraz akşamdan piştiği için ben de içini kıyıp gösteremediğim için bölmedim de. Dedim sabaha bırakalım. Böyle nohut mayasından ekmeği oldu. Şimdi ben de merak ediyorum. Bir kesen bakalım. Bunun içinde hiç başka maya yok. Şöyle baktığında kabukları bile yok. Yumuşacık.
Maya taze olduğu için yani ne diyen sana galiba bebek diyorlar buna. Hiç ekşisi de yok. Ekşi de diye. Böyle aynı bunu böyle ürete atıyorsun. Belki 20 kere falan yaparsın. O zaman belki azıcık şeyi de ekşi maya gibi olur. Ama şimdi öyle değil. Yani gayet de güzel oldu. Bazlamamı da gösterdim. 4 taneydi. Nohut mayasının ekmeği. Şöyle koyalım mı? Baya gözenekleri kimisinin büyük. Ama hamur diye. Çok güzel. Bunun patek atmadım içine. Bir tane daha inşallah patelisini de yapacağım. Nohut mayasından çok kolay maya elde edebiliyorsunuz. Ekmek yapabiliyorsunuz. Videomu sonuna kadar izlerseniz görürsünüz. Biraz kokusu oluyor. Onu da hamura kattıktan sonra, ürettikten sonra çuvaldınca o koku da gidiyor. Kanalımı izleyip de abone olmadıysanız lütfen canlarım abone olun. Başka videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.